Cümleten selamun aleyküm hanımlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çiçekli çok güzel bir 5 şiş patik modelinin baştan sona anlatımını yapacağım. Ben patiğimde koyu mavi, beyaz ve sarı tonlarında 3 tane patiklik ip kullandım. Zaten sarı ipimiz çok az gidiyor. Elimde bu kadar yarım bir ipim vardı. Bu ipimi değerlendirdim. İplerimi şöyle bir kenara alıyorum. Şişlerim 3 numara hanımlar. Hemen patiğimi göstereceğim. İşte patiğimiz bu şekilde. Çiçekli, papatya görünümlü çiçeklerimiz var. Çok güzel bir patik oldu bu şekilde. Patiğimizin kenarları, topuk kısmı, yanları bu şekilde. Hanımlar, bu patik benim elimin ölçülerine göre 37, 38 ve 39 numara ayaklar için uyumlu oldu. Hemen başlayalım patiğimize. Burun kısmından başlayacağız hanımlar. Mavi ipimle ipimin ucunda şöyle küçük bir miktar ip bırakıyorum ve 12 ilmek atarak patiğime başlıyorum. Şu 3. ilmeğim 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12. 12 ilmeğimi attım. Şimdi geri dönüyorum. Geri döndüğümde arka yüzdeyiz hanımlar. Bakın ters taraftayız. Diğer şişimi alıyorum. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Arka yüzde olduğum için devamında gelen diğer ilmeklerimi ters olarak örüyorum. İlk sıramızda ilmeklerimizi ters olarak örüyoruz. Geri döndüm. Şimdi de ön yüzdeyiz. Bu aşamada tamamen düz örgü uygulaması yapacağız ve artık patiğimizde 5 şişede geçeceğiz. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Şu 2. ilmeğim 3, 4, 5, 6. İlk 6 ilmeğimi ilk şişimle ördüm. Kalan 6 ilmeğimi de ikinci şişimle öreceğim. İlmeğimi alçar alçar ikiye paylaştırdım. Şimdi hiç geri dönmeden ilk başladığımız yerlerden ilmekler çıkaracağız. 3. şişimle ilmek çıkaracağım hanımlar. Bakın ilk ilmeğimi hemen şu kenara giriyorum. Buradan çıkarttım. Devamında ilmek çıkartabilmek için de tığımdan yardım alacağım. Başlangıç yerlerimiz biraz sık olduğu için başlangıç yerlerine tığım ile girerek ilmeğimi çıkartıyorum. Şişime takıyorum. Şişimde 3 ilmeğim oldu. Bakın hanımlar, başlangıç yerinde ilmeğin iki kanadına birden girerek ilmek çıkartıyoruz. Şişimize takıyoruz. 4 ilmeğim oldu. 5, 6. Şimdi bir 6 ilmek daha çıkaracağım. Onu da 4. şişime takacağım. Çıkaramadım. Yeniden çıkartayım şuradan. Şu 1. ilmeğim. Şu 2. 3. 4. Şu 5. ilmeğim. Şu kenara girerek bir ilmek daha çıkartıyorum. 6. Böylece 4 şişimde de 6'şar tane ilmeğim oldu. 5. şişimi alıyorum ve örmeye başlayacağım. Hanımlar, ilk sıramızda ilmekleri düz öreceğiz. Bir sıra boyunca. 5 şiş patikte bir sıra dediğimiz olay şudur. 4 şişimizdeki ilmeklerimizi de örüp tamamlayınca bir sıra örmüş oluyoruz. 1. şişimdeki 6 ilmeğimi ördüm. 2. şişime geldim. Buradaki 6 ilmeğimi de örüyorum. 3. şişime geldim. Yine buradaki 6 ilmeğimi de öreceğim. 4. şişime geldim. Buradaki ilmeklerimi de düz olarak ördüm. Böylece hanımlar 4 şişimizi ördük. Bir sırayı tamamladık. Başlangıç yerimize geldik yine. Şimdi artırma işlemine başlayacağız.
Patik burnumuza baktığımız anda artırma işlemini bu sağ ve sol kenardan yapıyoruz. Şu ortalardan artırma yapmıyoruz hanımlar. İlk şişimdeyim. Kenarımız hemen bu sağ tarafa düşüyor. İlk 2 ilmeğimi öreceğim. Birinci şişimde. Hemen kenardan artıracağım. Bakın ikinci ilmeğimin altındaki şu ilmeğimin kenarına şuraya girdim. Buradan aldığım ilmeğimi düz örüyorum. Kalan ilmeklerim düz örülüyor. Böylece birinci şişimde 7 ilmeğim oldu. İkinci şişime geldim. Kenarımız burada da bakın bu sol tarafa düşüyor. Burada son 2 ilmek kalana kadar öreceğim. Kenardan artırmamı yapacağım. Bakın sondan ikinci ilmeğimin altındaki şu ilmeğimin kenarına giriyorum. Buradan aldığım ilmeğimi düz ördüm ve kalan 2 ilmeğim düz örülüyor. Üçüncü şişime geldim. Burada da kenarımız hemen bu sağ tarafta. İlk 2 ilmeğimi öreceğim. Ardından ikinci ilmeğimin altındaki şu ilmeğimin kenarına şişimi taktım. Buradan aldığım ilmeğimi de yine düz örüyorum. Kalan ilmeklerim yine düz örülüyor. İlk 3 şişimde 7'şer tane ilmeğim oldu. Dördüncü ve sonuncu şişime geldim. Kenarımız sol tarafa düşüyor. Burada da son 2 ilmeğim kalana kadar öreceğim. Artırmamı yapacağım. Bakın burada sondan ikinci ilmeğimin altındaki şu ilmeğimin kenarına giriyorum ve buradan aldığım ilmeğimi düz ördüm. Kalan 2 ilmeğim düz örülüyor. Hanımlar böylece 4 şişimizde de 7'şer tane ilmeğimiz oldu. Bir sıra artırma yaptık. Şimdi ilmeklerimizi bir sıra artırma yapmadan düz olarak öreceğiz. Yani patiğimizin burnunda hanımlar bir sıra 4 şişimizde de artırma yaparken bir sonraki sıra ilmeklerimizi artırma yapmadan düz olarak örüyoruz. Bunun sebebi şu: her sırada artırma yaparsak şayet patik burnumuz bir anda açılma yapar ve hoş bir görüntü olmaz. İkinci şişimdeki 7 ilmeğimi de yine düz olarak ördüm. 3 ve 4. şişimdeki ilmeklerimi de öreceğim. Hanımlar bu düz ilmeklerimi örerken artırma işlemini sizlere kısaca tekrar etmek istiyorum. Artırma işlemini 1. ve 3. şişimizde ilk 2 ilmeği ördükten sonra yapıyoruz. 2. ve 4. şişimizde de son 2 ilmek kalana kadar örüp öyle artırmalarımızı yapıyoruz. 4. şişimdeki ilmeklerimi de düz olarak ördüm. Başlangıç yerine geldik hanımlar. Tekrardan artırma zamanı. 1. şişimdeyim. Kenarımız sağ tarafta. Yine ilk 2 ilmeğimi öreceğim. 1, 2. Ardından ikinci ilmeğimin altındaki şu ilmeğimin kenarına takıyorum şişimi ve buradan aldığım ilmeğimi düz ördüm. Kalan ilmeklerim yine düz örülüyor. 1. şişimde 8 ilmeğim oldu. İkinci şişime geldim. Burada da kenar sol tarafta. Son 2 ilmeğim kalana kadar öreceğim hanımlar. Bakın sondan ikinci ilmeğimin altındaki şu ilmeğimin kenarına şişimi takıyorum. Ve buradan aldığım ilmeğimi düz ördüm. Kalan 2 ilmeğim düz örülüyor. İkinci şişimde de 8 ilmeğim oldu. Üçüncü şişime geldim. Kenarımız sağ tarafta hemen. İlk 2 ilmeğimi örüyorum. Ardından ikinci ilmeğimin altındaki şu ilmeğimin kenarına şişimi taktım. Bunu da yine düz örüyorum. Kalan ilmeklerim düz örülüyor. Böylece ilk 3 şişimde 8'er tane ilmeğimiz oldu. 4. ve sonuncu şişime geldim. Kenar sol tarafta. Son 2 ilmeğim kalana kadar öreceğim. Artırmamı yapacağım. Bakın sondan ikinci ilmeğimin altındaki şu ilmeğimin kenarına girdim. Buradan aldığım ilmeğimi düz örüyorum. Kalan 2 ilmeğim düz örülüyor. Böylece 4 şişimizde de 8'er tane ilmeğimiz oldu. Şimdi hanımlar yapacağımız işlem şu: bir sıra 4 şişimizdeki 8 ilmeğimizi düz öreceğiz. Sonraki sıra artıracağız. Düz öreceğiz, artıracağız. Bu şekilde patiğimizin burnunu tamamlayacağız. Hanımlar ben bu patiğimde her bir şişimde 15'er ilmeğim olana kadar artırdım. Modelimi kurdum. Bu şekilde artırma yapınca çiçeklerimiz de tam oturdu. Modelimiz tam sığdı. Bu şekilde 15'er ilmek yeterli geldi. Şimdi hep birlikte her bir şişimizde 15'er ilmeğimiz olana kadar artırmalarımızı yapalım gelelim. Ardından birlikte modelimizi kuralım. Evet hanımlar ben her bir şişimde 15'er ilmeğim olana kadar artırmalarımı yaptım geldim. Artırmadan sonra bir sıra düz örmedim. Hemen modelime başlayacağım çiçeklerime. Çiçeklerim hanımlar toplamda patiğimin üst bölümüne 3,
Bu alt bölümüne de 3 tane çiçek yaptım. Toplamda 6 tane çiçeğimiz var ve çiçeklerimiz 9 sıradan oluşuyor. Şimdi çiçeğimizin ilk sırasındayız. İlk 3 ilmeğimi mavi ipim ile örüyorum. 3 ilmek mavi. Ardından beyaz ipimi ekleyeceğim. İlk çiçeğimi yapıyorum hanımlar. 3 maviden sonra buraya 2 beyaz örüyorum. Hemen beyaz ipimin ucunu burada mavi ipime bağlayacağım. Şöyle 2 tane sıkı bir düğüm atıyorum. Patiğimiz sökülmesin diye. İlk papatyamı yapıyorum hanımlar. 2 beyaz, 1 mavi, 2 beyaz. İlk papatyamı yaptım. Papatya aralarında 5'er tane mavi ilmeğimiz var. 5 mavi örüyorum. 2, 3, 4, 5. İkinci papatyamı yapacağım. 2 beyaz. İkinci şişimden devam ediyorum. 1 mavi, 2 beyaz. İkinci papatyamı da yaptım. Yine papatya aralarında 5 mavimiz var. 5 ilmek mavi örüyorum. Yeniden 2 beyaz, 1 mavi, 2 beyaz ördüm. Üçüncü papatyamı da yaptım. Arada 5 mavim var. 1, 2. Üçüncü şişime geçtim. Üçüncü mavim. Dördüncü. Beşinci. Şimdi de dördüncü papatyamı yapacağım. 2 beyaz. 1 mavi. 2 beyaz. Dördüncü papatyamı da yaptım. Papatya arasında 5 tane mavi ilmeğim var. Şu 5. Şimdi 5. papatyamı yapacağım. 2 beyaz. Dördüncü şişimden devam ediyorum. 1 mavi, 2 beyaz. 5. papatyamı da yaptım. Arada 5 tane mavi ilmeğim var. 4, 5. 6. ve sonuncu papatyamı yapıyorum. 2 beyaz, 1 mavi, 2 beyaz. Ve şişimde kalan 2 ilmeğimi mavi ile örüyorum. Çiçeğimizin ilk sırasını tamamladık. Şimdi geldik çiçeğimizde ikinci sıramıza. Birinci ve ikinci sırada yapacağımız işlem aynı hanımlar. Yani bu ikinci sıramızda ilk sırada yaptığımız işlemin aynısını yapacağız. Mavi ilmeklerimi mavi ipim ile örüyorum. Beyaz ilmeklerimi de beyaz ipim ile örüyorum. Bakın ilk papatyamı yaptım. Aradaki 5 mavimi örüyorum. Tekrardan 2 beyaz. Devam ediyorum ikinci şişimden. 1 mavi, 2 tane daha beyaz ördüm. Arada 5 tane mavi ilmeğim var. 2, 3, 4, 5. Bir diğer papatyamı yapacağım yine. Beyaz ilmeklerimi beyaz ipim ile örüyorum. Mavi ilmeklerimi de mavi ipim ile örüyorum. İkinci şişimi de tamamladım. Üçüncüye geldim. Burada da yine ilmeklerimi gördüğüm gibi öreceğim. Yeniden papatyamı yapıyorum gördüğünüz üzere. 2 beyaz, 1 mavi, 2 beyaz. Papatya arasında 5 tane mavi ilmeğim var. Diğer papatyamı yapıyorum yine. 2 beyaz, 1 mavi, 2 beyaz. Dördüncü şişimden devam ediyorum şu anda. Tekrar 5 mavi ördüm. Son papatyamı yapıyorum. 2 beyaz, 1 mavi, 2 beyaz. Kalan 2 ilmeğimi de mavi ipimle ördüm. Şimdi geldik papatyamızda 3. sıramıza hanımlar. 3. sıramıza. Bu sıramızda ilk ilmeğimi mavi ile örüyorum. Sonra beyaz ipimi elime aldım. 2 beyaz, 1 mavi, 1 beyaz, 1 mavi, 1 beyaz, 1 mavi, 2 tane beyazımı örüyorum. İlk papatyamı yaptım. Arada 1 tane mavi ilmeğimiz var. Papatya aralarında birer tane mavi ilmeğimiz var. İkinci papatyamı yapacağım şimdi. İlk papatyamla aynı şekilde. 2 beyaz, 1 mavi, 1 beyaz. İkinci şişimden devam ediyorum. 1 mavi, 1 beyaz, 1 mavi, 2 beyaz. İkinci papatyamı da yaptım. Papatya arasında 1 mavimiz var. Örüyorum. Üçüncüyü yapacağım. 2 beyaz,
bir mavi, bir beyaz, bir mavi, bir beyaz, bir mavi, 2 tane beyaz. 3. papatyamı da yaptım. 3. şişimden devam ediyorum. Papatya arasında bir tane mavi ilmeğimiz vardı. Onu örüyorum. Yeniden 4. papatyamı yapacağım. 2 beyaz, bir mavi, bir beyaz, bir mavi, bir beyaz, bir mavi, 2 beyaz. 4. papatyamı bitirdim. Arada bir mavimiz var. 5. papatyamı yapıyorum. 2 beyaz, bir mavi, bir beyaz. 4. şişime geldim. Bir mavi, bir beyaz, bir mavi ve 2 tane beyaz ördüm. Arada bir tane mavimiz var. 6. ve sonuncu papatyamdayım. 2 beyaz, bir mavi, bir beyaz, bir mavi, bir beyaz, bir mavi ve 2 tane beyaz örüyorum. Böylece papatyamızda 3. sıramızı da tamamladık. 4. sıramıza geldik. Bu sıramızda sarı ipimizi de ekleyeceğiz artık. İlk ilmeğimi mavi ile örüyorum. Bir mavi ile başladım. Yanına 3 tane beyaz. 1, 2, 3. 3 beyazdan sonra hemen yanına bir tane daha mavi örüyorum. Ardından papatyamın tam bu ortasına sarı ipimi ekleyeceğim. Buraya bir ilmek sarı örüyorum. Bir tane sarı. Ve sarı ipimin ucunu da hemen şuradan beyaz ipime bağlayacağım hanımlar. Her eklediğimiz yeni ipte düğüm atmayı unutmayalım. Patiğimiz sökülmesin. Şöyle bir tane sarıdan sonra bir tane daha mavi örüyorum. Ve yanına 3 tane beyazımı örüyorum. Şu birinci beyazım. Şu 2. Şu da 3. İlk papatyamı yaptım. Arada bir tane mavi ilmeğim var. Papatya arası için örüyorum. Şimdi ikinci papatyamı yapacağım. Bu aşamada sarı ip arkada uzun uzadıya kalmasın diye beyazın üzerinden atlatarak yakınlaştırıyorum. 3 tane beyaz. Yanına bir tane mavi. İkinci şişimden devam ediyorum ve tam ortaya bir tane sarı örüyorum. Bu aşamada hanımlar ip geçişlerinde bu arkadaki bu ipleri esnek tutalım. Patiğimiz gergin durmasın, esneklik payı bozulmasın, modelimiz düzgün düşsün. Bir sarıdan sonra yine bir tane mavi örüyorum ve yanına 3 tane beyaz. İkinci papatyamı tamamladım. Arada bir tane mavimiz var. Tekrardan diğer papatyamı yapacağım, üçüncüyü, ama sarı ipimi yine bakın beyazın üzerinden atlatarak yakınlaştırdım. 3 beyaz, bir mavi, tam ortaya bir sarı, yanına bir mavi, yanına 3 tane daha beyaz. 3. papatyamı da yaptım. 3. şişimdeyim hanımlar. Arada bir tane mavi ilmeğimiz var, örüyorum. Yarım aldım ilmeğimi, düzelteyim. Bir mavimi ördüm. Yeniden bakın sarıyı beyazın üzerinden atlatarak yakınlaştırdım. 4. papatyamı yapıyorum. 3 beyaz. Yanına bir mavi. Tam ortaya bir tane sarı. Yanına bir tane daha mavi örüyorum ve 3 tane beyaz. Bu şekilde. Papatya arası için bir tane mavi ilmeğimiz var, ördüm. Şimdi 5. papatyamı yapacağım. Yine sarı ipimi yaklaştırdım. 3 beyaz, bir mavi, 4. şişimden devam edeceğim. Tam ortaya bir tane sarı örüyorum. Hemen yanına bir mavi ve 3 tane beyaz. 5. papatyamı da bitirdim. Papatya arasında bir tane mavim var, ördüm. 6. ve sonuncu papatyamı yapacağım. Yine sarı ipimi yakınlaştırdım. 3 beyaz, bir mavi, tam ortaya bir sarı, yanına bir mavi ve 3 ilmek daha beyaz örüyorum. Böylece papatyamızda hanımlar 4. sıramızı tamamladık. Şimdi geldik 5. sıramıza. Bu sıramızda hanımlar beyaz ipimizi kullanmayacağız. Sadece mavi ve sarı ipimizi kullanacağız. İlk ilmeğimi mavi ile ördüm. Hemen bu aşamada sarıyı mavinin üzerinden atlatarak yakınlaştırıyorum. İkinci ilmeğimi mavi ile ördüm. 3, 4. 4 ilmek mavi ördükten sonra sarı ipimi alıyorum. Bir sarı, bir mavi, bir sarımı ördüm.
Tekrar mavi ipimi alıyorum. Papatya arasında bu defa 7 ilmeğimiz var. 3 oldu. 4. Yine bakın 4 ilmekten sonra sarıyı yine mavinin üzerinden atlatarak yakınlaştırdım. 5, 6, 7. 7 tane mavimi ördüm. İkinci papatyam için bir sarı, bir mavi, bir sarı örüyorum. Arada yine 7 ilmeğimiz var. 7 mavi, 3, 4. Yine bakın sarıyı yakınlaştırıyorum. 5, 6, 7. Üçüncü papatyamı yapacağım. Bir sarı, bir mavi, bir sarı. Arada yine 7 ilmek mavim var. 1, 2, 3. Üçüncü şişimden devam ediyorum. 4. Yine bu aşamada bakın sarımı yakınlaştırıyorum. 5, 6, 7. 7 mavimi ördükten sonra yine sarımı aldım. Bir sarı, bir mavi, bir sarı. Tekrar mavimi alıyorum. 7 mavi, 2, 3, 4. Sarıyı yine yakınlaştırıyorum. 5, 6, 7. 5. papatyam için bir sarı, 4. ve sonuncu şişime geldim hanımlar. Bir mavi, bir ilmek daha sarı örüyorum. Tekrar mavimi aldım. 7 ilmek mavi öreceğim. 1, 2, 3, 4. Yine sarımı yakınlaştırıyorum. 5, 6, 7. 6. papatyamı yapıyorum şimdi de. Bir sarı, bir mavi, bir sarı. Tekrar mavimi aldım. Kalan 3 ilmeğimi de mavi ipim ile örüyorum. Papatyamızda hanımlar 5. sıramızı tamamladık. Şimdi geldik 6. sıramıza. Bu sıramızda hanımlar ilk ilmeğimi mavi ile ördüm. Bir ilmek mavi. Sonra beyaz öreceğim. Bakın beyazımı alırken şu sarımı da yakınlaştırıyorum. Yani beyazın üzerinden atlatarak yakınlaştırdım. 3 beyaz. Modelde 6. sıradayız. 3 beyaz, 1 mavi. Tam ortaya bir ilmek sarı. Yanına bir ilmek mavi. Ve 3 ilmek daha beyaz örüyorum. Bu şekilde. Papatya arasında bir tane mavimiz var. Şimdi ikinci papatyamı yapacağım. Bunun için de yine sarı ipimi şöyle yakınlaştırıyorum. 3 tane beyaz. Pardon 4 beyaz ördüm. Çok özür dilerim. 3 beyaz. Yanına bir mavi. Tam ortaya da bir ilmek sarı öreceğim. Şöyle sarımı alıyorum. Bir ilmek sarı örüyorum. Sarıdan hemen sonra bir tane mavi. Tekrar şöyle beyazımı aldım. 3 tane beyaz. İkinci papatyamızı da yaptık. Papatya arasında bir mavimiz var. Örüyorum. Tekrardan 3. papatyamı yapacağım. Bakın yine sarı ipimi yakınlaştırıyorum hanımlar. Uzun uzadıya kalmasın arkada. 3 beyaz. Bir mavi. Tam ortaya bir ilmek beyaz örüyorum. Sarı örüyorum. Yanına bir tane mavi. Maviden sonra 3 ilmek beyaz. 3. papatyamı da yaptım. 3. şişimden devam ediyorum şimdi. Papatya arası için bir mavimiz vardı. Mavimi ördüm. 4. papatyamı yapacağım. Yine sarımı şöyle yakınlaştırıyorum. 3 tane beyaz, bir mavi. Tam ortaya bir ilmek sarı. Yanına bir tane daha mavi. Ve 3 tane beyaz. 4. papatyamı da ördüm. Papatya arasında bir mavimiz var. Örüyorum. Şimdi yine sarımı yakınlaştırdım. 5. papatyamı yapacağım. Şöyle ipimi de biraz alayım hanımlar. Karıştı böyle 3 ip olunca. Şöyle. Sarımı yakınlaştırdım. 3 tane beyazımı örüyorum. Yanına bir tane mavi. Tam ortaya bir tane sarı öreceğim. Şöyle sarı ipimi aldım. 4. şişimden devam ediyorum. Bir ilmek sarı. Sarıdan sonra bir mavi. Şöyle bir ilmek mavimi ördüm. Yanına 3 tane beyaz öreceğim. Şöyle beyazımı alıyorum. Biraz çekeyim ipimi. 3 tane beyaz. 5. papatyam bitti. Ortada bir tane mavi ilmeğim var. Örüyorum papatya arasında.
6. papatyamı yapacağım. Yine sarımı yakınlaştırdım. 3 beyaz, 1 mavi, 1 sarı, 1 mavi ve yanına 3 ilmek daha beyazımı ördüm. 6. papatyamızı da böylece tamamladık. Modelimizde 7. sıramıza geldik hanımlar. Bu sıramızda artık sarı ipimizi kullanmayacağız. Artık bu sarı ipimizi 2. papatyamızda kullanacağız. Sadece beyaz ve mavi ipimizle devam edeceğiz. İlk ilmeğimi mavi ipimle ördüm. Ardından beyazımı alıyorum. 7. sıramız bu. 2 beyaz, 1 mavi, 1 beyaz, 1 mavi, 1 beyaz, 1 mavi ve 2 tane beyaz örüyorum. İlk papatyamızı tamamladım. Arada bir tane mavi ilmeğim var. 2. papatyamı yapacağım. 2 beyaz, 1 mavi, 1 beyaz, ikinci şişimden devam ediyorum. 1 mavi, 1 beyaz, 1 mavi, 2 beyaz. 2. papatyamı da tamamladım. Arada bir mavim var. 3. papatyamdayım. 2 beyaz, 1 mavi, 1 beyaz, 1 mavi, 1 beyaz, 1 mavi, 2 beyaz. 3. papatyamızı da bitirdik. 3. şişimdeyim. 4. papatyamı yapacağım. İlk ilmeğim mavi ile örülüyor. Ardından 2 beyaz, 1 mavi, 1 beyaz, 1 mavi, 1 beyaz, 1 mavi ve 2 ilmek daha beyaz örüyorum. Papatya arası için bir tane mavimiz var. 5. papatyamı yapacağım. 2 beyaz, 1 mavi, 1 beyaz, 1 mavi, 1 beyaz, 1 mavi ve 2 tane beyaz ördüm. Papatya arası için bir ilmek mavim vardı. Mavimi de ördüm. 6. ve sonuncu papatyamı yapacağım. 2 beyaz, 1 mavi, 1 beyaz, 1 mavi, 1 beyaz, 1 mavi ve 2 tane beyaz. Evet hanımlar, şimdi papatyamızda 8. sıramıza geldik. Bu sıramızda ilk 3 ilmeğimi mavi ile örüyorum. 1, 2, 3. Yanına 2 beyaz, 1 mavi, 2 beyaz. İlk papatyamı yaptım. Papatya arasında hanımlar 5'er tane mavi ilmeğimiz var. 5 tane mavi öreceğim şimdi. 1, 2, 3, 4, 5. Tekrar 2. papatyamı yapacağım. 2 beyaz. 2. şişimden devam ediyorum. 1 mavi. 2 beyaz. 2. papatyamı da yaptım. Papatya arasında 5 tane beyaz mavi ilmeğim var. 3. papatyamı yapıyorum. 2 beyaz. 1 mavi. 2 beyaz. Papatya arasında yeniden 5 mavi ilmeğim var. 3. şişimden devam ediyorum. 3. ilmeğim 4, 5. 4. papatyamı yapıyorum. 2 beyaz, 1 mavi, 2 beyaz. Papatya arasında 5 tane mavi ilmeğim var. 5. papatyama geldim. 2 beyaz, 1 mavi, 2 beyaz. Papatya arası için 5 ilmek mavim var. 6. ve sonuncu papatyama geldim. 2 beyaz, 1 mavi, 2 beyaz. Kalan 2 ilmeğimi de mavi ile örüyorum. 8. sıramızı tamamladık. Geldik modelimizde 9. ve sonuncu sıramıza. Bu sıramızda hanımlar 8. sırada yaptığımız işlemin aynısını yapacağız. İlk 3 ilmeğimi mavi ile ördüm. Yeniden 2 beyaz, 1 mavi, 2 beyaz. Arada 5 tane mavi ilmeğimiz var. İlmeklerimizi gördüğümüz renklerle örüyoruz. Yeniden 2 beyazımı beyaz ile örüyorum. 2. şişimden devam ediyorum.
Ortaya bir mavi ve iki tane daha beyaz örüyorum. İkinci papatyamı yaptım. Yine arada 5 tane mavi ilmeğim var. 2 beyaz, 1 mavi, 2 beyaz. Şu bir, şu da ikinci beyazım. Arada 5 tane mavi ilmeğim var. Üçüncü şişimden devam ediyorum. Şu üçüncü mavi. 4, 5. Dördüncü papatyamdayım. İlmeklerimizi hanımlar gördüğünüz gibi gördüğüm renklerle örüyorum. Beyaz ilmeklerimi beyaz ipim ile, mavi ilmeklerimi de mavi ipim ile örüyorum. Dördüncü şişime geldim. Arada bir mavim var. Hemen yanında 2 tane beyaz. Papatya arası için 5 tane mavimiz var yine. Son papatyamı yapıyorum. 2 beyaz, 1 mavi, 2 beyaz. Son 2 ilmeğim de mavi ile örülüyor. Böylece ilk papatyamızı tamamladık hanımlar. Bakın. Birinci modelimizi böylece bitirdik. Şimdi papatya aralarında bir sıra düz öreceğiz hanımlar, ilmeklerimizi mavi ipimiz ile. Hani diğer sarı ve beyaz iplerimizi kullanmayacağız. Sadece mavi ipimizi kullanarak bir sıra ilmekleri düz öreceğiz. Hani bir sıra derken 4 şişimizdeki ilmekleri örüp tamamlayınca bir sıra örmüş oluyorduk. Bu şekilde. İlk şişimdeki ilmeklerimi mavi ipim ile ördüm. Diğer 3 şişimizdeki ilmeklerimizi de yine mavi ipimiz ile düz olarak örelim gelelim. Evet hanımlar, ilmeklerimi düz ördüm bir sıra. Şimdi yeniden aynı işlemi tekrar edeceğiz. İlk papatyamızı nasıl yaptıysak ikinciyi aynı şekilde başlatacağız hanımlar. Kafanız karışmasın diye hemen yine bir sıra göstereceğim. İlk papatyamızı yaparken 3 mavi örerek başlamıştık. 1, 2, 3. Ardından beyazımızı alıp 2 beyaz, 1, 2, 1 mavi, 2 beyaz. İlk papatyamızı oluşturduk. Arada 5 ilmeğimiz vardı. Birinci papatyamızın ilk sırasında ne yaptıysak ikinci papatyamızın ilk sırasında da aynı işlemi yaparak papatyamızı kuruyoruz. Bakın 5 maviden sonra yeniden 2 beyaz ördüm. Yanına 1 mavi, 2 beyaz. Aralarda 5 mavi. Böyle devam edecek hanımlar. Kurulum bu şekildeydi. Hanımlar bu aşamada artık bu modelin devamını ikinci papatyayı yaparken ilk modeli ördüğünüz bölüme bakarak ikinci ve üçüncü modeli de yapabilirsiniz. Bakarak yapamıyorum diyenler de olabilir. Onlar da hanımlar papatyaları yaparken ilk papatyanın sıralamasını baştan sona anlattım. Hiç atlamadan. Hani 4 şişimdeki ilmekleri örerken de hem ördüm hem de ördüğüm ilmekleri tek tek söyledim. Her bir sırasını. Birinci sıra, ikinci, üçüncü, 9. sıra diye de özellikle belirttim. Videoda ilk papatyayı yaptığımız bölümü izleyerek ikinci papatyaları da aynı şekilde yapabilirsiniz. İkinci papatyadan sonra yine bir sıra 4 şişteki ilmekleri mavi ile düz örüyoruz. Ardından tekrar 3. papatyaları yapıyoruz. Yine ilk 2 papatya ile aynı şekilde 3. papatya modelimizi yapacağız. 3. papatyamız bittikten sonra da hanımlar bu defa 2 sıra 4 şişimizdeki ilmeklerimizi mavi ipimiz ile düz olarak öreceğiz hanımlar. 2 sıra. Normalde papatya aralarında birer sıra örüyorduk fakat son papatyadan sonra 2 sıra ilmekleri düz öreceğiz. Ondan sonra bilek ayrımına geçeceğiz. Şimdi hep birlikte patiğimizin ön bölümünü bu ölçülere göre örelim gelelim. Ardından birlikte bilek ayrımını yapalım. Evet sevgili hanımlar, ben patiğimin ön bölümünü tamamladım ve geldim. Toplamda 3 tane papatyamdan yaptım. 3. papatyamdan sonra da 4 içindeki ilmeklerimi 2 sıra mavi ipimle ördüm. Şimdi bilek ayrımını yapacağız. Öncelikle ilk şişimdeyim. Son bir ilmeğim kalana kadar ilmeklerimi öreceğim. Ayrıca sarı ve beyaz ipimi de kestim, arkaya bağladım hanımlar. Patiğimizin devamında mavi ipimizi kullanacağız. Son bir ilmeğim kalana kadar ilmeklerimi örüyorum. Bakın hanımlar, burada birinci ilmeği şişimdeki sonuncu ilmeğim ile ikinci şişimdeki ilk ilmeğimi alıyorum. Bu iki ilmeği bilek ayrımında birbiriyle yer değiştirerek örüyorum. Bakın ilmekleri yer değiştirdim.
yer değiştirdiğim ilk ilmeğimi ilk şişimle örüyorum. Bilek ayrımında yani burada ilmekleri yer değiştiriyoruz. Sebebi şu, bilek ayrımı daha sıkı ve sağlam oluyor. Sebebi bu. Şimdi patiğimizin kenarlarına geçtik hanımlar. Patiğimizin şu kenarlarına ben 7'şer ilmek haroşa ördüm. Örgümüzün hemen hem arka yüzünde düz örgü örünce haroşa oluyor. Hemen hem arka yüzde ters örgü örünce yine haroşa oluyor. Ben örgümün her iki tarafında da düz örgü örerek haroşalarımı elde ediyorum. Şimdi diğer şişimle örmeye devam edeceğim. İlk 7 ilmeğin bilek bölümündeki bu kenardaki haroşa düz olarak örüyorum. 5 oldu. 6, 7. Devamında gelen ilmeklerimi de yine düz örmeye devam edeceğim. Ön yüzde olduğumuz için hanımlar patiğimizin arka bölümüne geçmiş bulunmaktayız. Bu bölümde ön yüzde düz örgü, arka yüze döndüğümüzde de ters örgü uygulaması yapacağız. Yani bilek ayrımı yaptığımız bölüme kadar öreceğiz, geri döneceğiz. Geri döndüğümüzde arka yüzde olacağımız için ilmeklerimizi ters olarak öreceğiz. Patiğimin arka bölümlerini örerken hanımlar bakın ilmeklerimi şöyle alıyorum. Şişim üstte, ipim altta. Şişim üstte, ipim altta. Bu şekilde alıyorum. Oysa ön bölümleri örerken şöyle yapmıştım. Hemen onu da göstereyim. Şişim altta, ipim üstte. Bu şekilde alarak örmüştüm. Arkalarda böyle farklı örüyorum. Bunun sebebini de hemen açıklamak istiyorum. Bazı yorumlarda da hanımların dikkatini çekmiş sorular geldi. Patiğimin arkasını böyle farklı örmemin sebebi şu. Arka yüzde ters örgü örerken ilmek yönüm düzgün düşüyor. Bu şekilde ben rahat örebiliyorum. Bu nedenle arka bölümlerde ön yüze ilmeklerimi böyle alıyorum. Sebebi bu. Sizler nasıl rahat, nasıl kolay örüyorsanız o şekilde yapabilirsiniz bu bölümleri. Yine bakın ilmeklerimi ördüm. Son 7 ilmeğim haroşa. Bunu normal yine düz olarak örüyorum. Sonuncu ilmeğimi de ördüm. Bakın bilek ayrımına geldik. Bilek ayrımına kadar örüyoruz. Bakın geri döneceğiz. Artık patiğimizin arkasında yapacağımız işlem bu. Bilek ayrımına kadar öreceğiz, geri döneceğiz. Öreceğiz, geri döneceğiz. Olay bu. Ben sonuncu ilmeklerimi ördüğüm için ilk ilmeğimi örmeden alıyorum. Kenar ilmeğimle birlikte toplam 7 ilmek haroşamı düz öreceğim. Haroşayı ters örenler bu bölümleri ters örebilirler. 6 ve 7 ilmeğimi bakın düz ördüm. Buraya bir diş haroşamız oluştu. Diğer ilmeklerimi de şu anda arka yüzde olduğum için ters olarak örüyorum. Bir diğer şişime geldim. Tabanımıza denk gelen bölüm buralar. Yine buraları da ters olarak örmeye devam ediyorum. Şöyle sırasıyla hepsini ters olarak örüyorum. Diğer şişime geldim yine. Burada da ilmeklerimi ters örmeye devam ediyorum. Son şişime geldim. Burada da yine ters örüyorum. Sadece bilek bölümünde kenardaki son 7 ilmeğimiz haroşa olduğu için düz öreceğim. Bakın hanımlar son 7 ilmeğime geldim. Buralar haroşa, düz olarak örüyorum haroşalarımı. Yine sonuncu ilmeğimi de ördüm. Bakın yine bilek ayrımına geldik. Geri döneceğiz. Arka bölümü bundan ibaret. Yeniden ön yüzdeyiz. Yine ilk ilmeğimi örmeden aldım. 7 ilmek haroşamı düz öreceğim yine. Diğer ilmeklerimi de bakın ön yüzdeyim. Düz örmeye devam edeceğim. Patiğimizin arka bölümünde yapılacak işlem bu hanımlar. Ön yüzde düz, arka yüzde ters örgü uygulaması yapacağız. Sadece kenarlardaki bilek bölümündeki 7'şer ilmek haroşalarımızı haroşa olarak öreceğiz. Diğer bilek ayrımına kadar öreceğiz, geri döneceğiz. Öreceğiz, geri döneceğiz. Bu şekilde patiğimizin arka bölümünü tamamlayacağız. Şu şekilde baktığımız anda hanımlar bu kenarlarda birer diş haroşamız oluştu bile. Ben bu patiğimin bu arka bölümlerine şuraya hanımlar haroşa dişlerini sıralarını sayacak olursak toplamda 15 diş 15 sıra yani haroşa ördüm. Benim elimin ölçülerine göre patik tam oldu. Sizler bu aşamada ayağınıza ölçerek yapın. Örerken ayağınıza bir deneyin. Giyin hanımlar patiğinizi. Patiğinizin bu arka bölümünü topuğunuzun bir kenarına gelene kadar örmeniz gerekiyor. Belki 17 diş haroşa yaparsınız. Belki 18, belki 13, belki 14. Bu tamamen sizin ölçülerinize göre değişiklik gösterebilir. Bu nedenle mutlaka ayağınıza ölçerek yapın. Patiğiniz ayağınıza
tam olsun. Şimdi hep birlikte patiğimizin arka bölümünü ölçülerimize göre tamamlayalım, gelelim, ardından birlikte topuğumuzu keselim. Evet hanımlar, patiğimin arka bölümünü ördüm, geldim 15 sıra haroşamı yaptım. Bu bölümde hanımlar bilek ayrımından sonra şu bölüm genişlediği için bakın ilmeklerim şöyle dümdüz duruyor. Tek şişle toplanacak duruma geldim. Ben bu aşamada ön yüzden baktığımız anda bu sol tarafa 26 ilmek ayırdım. Topuk kesiminde bana kolaylık sağlasın diye. Kalan ilmeklerin hepsini de sağ şişime taktım. Şimdi topuğumuzu yapmaya başlayacağız. Patiğimizin topuk bölümünde kenardaki 7 ilmek haroşamızı yine haroş olarak öreceğiz ki model bütünlüğü sağlansın diye. Öncelikle 7 ilmeğimi örüyorum. Ardından ön yüzdeyiz. İlmeklerimi düz olarak ve sayarak örmeye devam edeceğim. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. İlk 25 ilmeğimi ördüm. 26. ilmeğimi örerken öndeki 2 ilmeği alıyorum. İkisini birlikte keserek örüyorum. 25 ilmeğimi ördüm. 26. da kesim yaptım. Zaten bu sol tarafa da 26 ilmek ayırmıştık. Topuğumuz için orta kısma baktığımız anda burada da 7 ilmeğimiz kaldı. Bu 7 ilmeğimiz her seferinde birer birer kesilecek, eksilecek, bitecek ve böylece patiğimizin topuğu oluşacak. Şimdi yapacağımız işlem şu. Kesim yaptıktan sonra geri döneceğiz. Arka yüzdeyiz hanımlar. İlk kesim yaptığım ilk ilmeğimi örmeden aldım. Diğer ilmeklerimi arka yüzde olduğum için ters olarak örüyorum. Sadece kenardaki son 7 ilmeğimi haroşa olduğu için düz olarak öreceğim. Son 7 ilmeğime geldim. Haroşalarımı düz olarak örüyorum. Geri döndüm. Yeniden ön yüzdeyiz hanımlar. Bir önceki sırada yaptığımız işlemin aynısını yapacağız. Yani ilk 25 ilmeğimizi öreceğiz. 26. ilmeği örerken kesim yapacağız. Bakın ilk 7 haroşamı ördüm. Sayarak gidiyorum. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. 25 ilmeğimi ördüm. 26. da öndeki 2 ilmeği alıyorum. Birlikte keserek örüyorum. İkinci kesimimizi de yaptık. Bir önceki sırada bu arada 7 ilmeğimiz vardı. Şimdi baktığımız anda 6 ilmeğimiz kaldı. Yani 1 ilmek azaldı. Yapacağımız işlem şu hanımlar, şimdi kesim yaptık, geri döneceğiz. Arka yüzde ilmekleri ters olarak öreceğiz. Ön yüzde yeniden ilk 25 ilmeği örüp 26. da kesimimizi yapacağız. Biz bu kesme işlemine şu arada kalan 6 ilmeğimiz bitene kadar devam edeceğiz. Böylece patiğimizin topuğu oluşacak. Şimdi hep birlikte bu aradaki 6 ilmeğimiz bitene kadar patiğimizin topuğunu sizlere gösterdiğim gibi örelim, gelelim. Evet hanımlar, patiğimin topuğunu sizlere tarif ettiğim gibi aradaki ilmeklerin bitene kadar kestim, geldim. İlk başta bu sol tarafa 26 ilmek ayırmıştık. Kesimlerden sonra sağ şişimde de 26 ilmeğim kaldı. Yani her iki şişimizdeki ilmek sayıları da birbirine eşit. Bu aşamada patiğimin düz tarafı içeride, ters tarafı da olacak şekilde şöyle ikiye katlıyorum. Ben tığ ile kolay kesim yapabildiğim için elime tığımı aldım hanımlar. Elinize uygun herhangi bir tığ ile kesim yapabilirsiniz. Tığ numarası çok da önemli değil. İlk kesimim şöyle. Benden taraftaki şişten tığım ile bir ilmek alıyorum. İkinci şişten de ilmek aldım. İkisini birlikte kesiyorum. İlk kesimim buydu. Diğerleri şöyle olacak. Benden taraftaki şişten bir ilmek, ikinciden de bir ilmek alıyorum. İkinci ilmeğimi ilkinin içinden geçirdim. Tığımdaki ilmekleri topluyorum. Benden taraftaki şişten bir ilmek, ikinciden de bir ilmek aldım. İkinci ilmeği ilkinin içinden geçirip tığımdaki ilmekleri topluyorum. Karşılıklı olarak şişlerimizden birer tane ilmek alıyoruz ve ikinci şişten aldığımız ilmeği ilk şişten aldığımız ilmeğin içinden geçiriyoruz. Tığımızdaki ilmeklerimizi topluyoruz. Kesme işlemini bu şekilde gerçekleştiriyoruz hanımlar. Her iki patiğimizin kesim yönü de aynı tarafta oluyor. Hani bazen yorumlarda soruluyor, sağ patiğin kesimi sağda mı, solunki solda mı falan diye.
Hayır hanımlar, her iki patiği de aynı yönde aynı şekilde kesiyorum. Zaten gizli kesim olduğu için izi belli bile olmuyor. Muntazam duruyor. Ben patiklerimde genelde bu topuğu kullanıyorum ama sizler bildiğiniz, beğendiğiniz farklı patik topuk yöntemleri varsa hani onları da kullanabilirsiniz. Dilediğiniz şekilde patiğinizin topuğunu yapabilirsiniz. Bir de her iki şişimizdeki ilmek sayıları da şu an eşit olduğu için kesimden sonra ilmekler aynı anda bitecek. Gördüğünüz üzere sırada ilmeklerimi sırasıyla kesiyorum. Benden taraftaki şişten bir ilmek, diğer şişten de bir ilmek alıyorum. İkinci ilmeği ilkinin içinden geçirip tığımdaki ilmeklerimi topluyorum. Son ikişer ilmeğim kaldı. Aynı şekilde ikinciyi ilkinin içinden geçirip topladım. Bakın son birer ilmeğim kaldı. Önce yine benden taraftaki ilmeğimi, sonra ikinci ilmeğimi aldım. Yine ikinciyi ilkinin içinden geçiriyorum. Şişlerimiz de boşa çıktı artık. Tığımdaki iki ilmeği topladım. 2 tane zincir çekip ipimi kesiyorum. Patiğimizi bitirdik. Hemen ipimizi gizleyelim. Sonra topuğumuza birlikte bakalım. Şöyle düğümleyerek, sıkılayarak ipimi gizliyorum. Patiğimin ön bölümünde o papatyaları yaptığım sarı ve beyaz iplerimin ucunda videolarını da gizledim hanımlar. Bu şekilde gizleme işlemini unutmayalım. Patiğimizin içi dışı tertemiz olsun. İp parçaları görünmesin. Bakın patiğimizin topuğu gayet muntazam, güzel, şık duruyor. Bu şekilde hanımlar patiğimizi şöyle de düzeltelim. Hemen bir de manken ayağıma giydirmek istiyorum. Bir de şöyle ayağımı alayım. Ayağımızda görelim patiğimizi. Gayet güzel, şık, hoş bir patik oldu hanımlar. Kullanım açısından da çok rahat oluyor 5 şiş patikler. Hani atın çamaşır makinesine yıkayın, çıkartın, geri giyin. Hiçbir şey olmuyor, bozulmuyor, kullanışlı oluyor dediğim gibi. Ben çok beğenerek, severek yaptım. Umarım sizler de benimle birlikte beğenerek, severek yaparsınız. Evet. Şöyle mankenime de giydirdim patiğimi gördüğünüz gibi. Bakın alt taraf böyle kötü gibi görünebilir ama onun sebebi şu manken ayaklarının altı boş olduğu için. Bu şekilde dolgun bir ayak değil, plastik sonuçta, içi boş. O yüzden iç tarafı bu şekilde duruyor. Normal ayağı giyince dümdüz görünüyor hanımlar. Normalde görüntüsü öyle. Bakın şöyle yandan göstereyim. Şu topuk kısmımız, arka bölümü, tabanımız, patiğimiz böyle. Evet hanımlar, yine birlikte güzel bir modelin daha sonuna geldik. Umarım sizlere faydalı, hoş bir video olmuştur. Yeni modellerde, yeni videolarda buluşmak dileğiyle. Şimdilik hoşça kalın, sağlıcakla kalın.